Bugün yapay zekaya bana sadece bir web sitesi yap demeyeceğiz. En büyük sorunlarımdan birisini birlikte çözeceğiz. Ben bu şekilde premium web sitelerde çalışırken zamanımın büyük bir çoğunluğu görsel ve videoları oluştururken geçiyor aslında. Birçok farklı yapay zeka aracı kullanıyorum ve hepsinin arasında gezerken zamanım gerçekten çok fazla gidiyor. Hem görsel oluşturuyorum, hem video oluşturuyorum, hem prompt mühendisliği yapıyorum. Yani zaman sıkıntısı çok fazla yaşıyorum. Şimdi bunların hepsini tek bir yerden yapabilsem gerçekten harika olurdu. Bugün de tam olarak bunu test edeceğiz. Şu anda ekranda gördüğünüz bu premium animasyonlu web siteyi prompt mühendisliği yaparak sıfırdan birlikte oluşturacağız. Aynı yapay zeka aracı içerisinde hem görselleri hem de videoları oluşturacağız. İşte bu yüzden yapay zeka araçlarını araştırmaya başlamıştım ve ChatLLM by Abacus'e denk geldim. Hem video üretebildiğim, hem görselleri kontrol edebildiğim, üretebildiğim, hem de kodlama yapabildiğim bir yapay zeka aracını keşfettim. Bu sayede tek bir platform üzerinden çıkmadan her şeyi sıfırdan birlikte yapabileceğiz. Hadi gelin ChatLLM kısmını beraber inceleyelim. Şimdi size ChatLLM'in sayfasını biraz göstermek istiyorum. ChatLLM içerisinde birçok farklı yapay zeka aracını bulunduruyor. ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Grok gibi birçok farklı yapay zeka aracı var. Ayrıca video üretmek için de kullandığımız Kling ve Veo içerisinde de mevcut. Yani birçok farklı platformda gezmektense tek bir platformda bütün bir işlerimizi halledebiliriz. ChatLLM'i detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız açıklamaya linki bıraktım. Oraya tıklayıp direkt inceleyebilirsiniz. Ayrıca ChatLLM'in abonelik fiyatı 10 dolar. Videonun başında da söylemek istedim merak edenleriniz için. Şimdi bu premium web siteyi üretmek için ilk olarak arka tarafta bir video oynuyor. ChatLLM ile bu videoyu üreteceğiz. Sonrasında ben prompt mühendisliği yaparak hazırladığım promptu ChatLLM'e vereceğiz ve sıfırdan projeyi birlikte oluşturacağız. Şimdi size ChatLLM'in arayüzünden bahsetmek istiyorum. Arayüzü aslında diğer yapay zeka araçlarıyla benzer. Bizim aşina olduğumuz bir arayüz. İlk olarak yukarıda bize imaj, video ve speech kısmı var. Yani burada hem görseli hem videoyu hem de sesle alakalı yapacağımız işleri burada seçebilirsiniz ayrıca. Size birazdan göstereceğim bu kısımları. Burada agent kısmında kodlarla alakalı yani yazılım projeyle alakalı kısmı agent'ı seçerek ilerletebilirsiniz. Chat kısmında yapay zekaya soracağınız soruları chat kısmından devam edebilirsiniz. Şimdi buradaki click to switch kısmı aslında sizin modelin performansı ile alakalı seçeceğiniz kısım. Yani mesela düşük modda mı çalışsın, otomatik mi çalışsın ya da yüksek performanslı mı çalışsın tam olarak buradan seçiyorsunuz. Ben yüksek modeli seçeceğim aslında. Yani bu animasyonlu web siteyi iyi yapabilmesi için biraz düşünmesi gerekiyor. Performansını yüksek seçeceğim bu yüzden. Sonrasında bakın burada birçok farklı yeteneği var. Excel yeteneği, marketing yeteneği, PDF yeteneği, işte sales yeteneği, SEO yeteneği, aslında Figma mockup yeteneği vesaire gibi birçok farklı yeteneği var. Ayrıca more diyerek de siz ayrı yetenekler araştırabilirsiniz ve yetenek de ekleyebilirsiniz. Bu özelliği de gerçekten çok iyi. Şimdi benim en fazla sevdiğim özelliklerinden birisi birçok farklı yapay zeka aracının tek bir platformda olmasını söylemiştim. Şimdi size tam olarak bunu göstereceğim. Şimdi Chat LLM kısmında benim en fazla sevdiğim şu özellik Root LLM kısmı. Bu ne demek? Siz bir prompt verdiğinizde hangi yapay zeka aracını kullanacağını aslında bilmiyorsunuz. Yani siz aslında tahmin edemiyorsunuz. Bunu ChatGPT'ye mi sorsam, Cloud'a mı sorsam, DeepSeek'e mi sorsam yani birçok farklı şekilde kafanız karışıyor. Ama ChatLLM size şunu söylüyor. Bana promptu ver, hangi modeli kullanacağıma ben karar vereyim. Yani buradaki Root LLM tam olarak bu işe yarıyor. Siz bir model seçmeseniz dahi vereceğiniz prompta en uygun modeli kendisi seçiyor ve size cevap veriyor. Ben bu özelliğini gerçekten çok fazla sevdim. Yani aktif şekilde de kullandım. İnanılmaz iyi. Şimdi chat kısmını biz kullanmayacağız burada çünkü soru sormayacağız aslında. Proje üreteceğiz. O yüzden agent kısmını kullanacağız. Sizinle video üretme tarafına geçmek istiyorum. Bu web sitenin arka tarafında bir video oynuyor. Ben scroll yapınca bu video tetikleniyor ve sanki 3 boyutlu bir sahnenin içerisinde hareket etmişiz gibi bakın bu şekilde
çok güzel akışkan bir şekilde hareket ediyor. İlk olarak yatın burnundan başlıyor, sonrasında uzaklaşıyor. Bu videoyu ben ürettim. Sizinle ilk olarak chat LLM'de üreteceğiz bunu. Sonrasında prompt mühendisliği yaparak hazırladığım promptu vererek web siteyi yapacağız. Şimdi ilk olarak sizlerle videoyu üretelim. Sonrasında web site kısmına geçeceğiz. Videoyu üretmek için siz menü kısmından buradan videoyu seçtikten sonra diğer ekranla aynı UI'da, aynı benzerlikte bir ekran açılıyor karşımıza. Burada sizin yapmanız gereken şey şu. Bir video üretirken yapay zeka aracıyla ilk olarak ilk sahneyi seçmemiz gerekiyor. Sonrasında son sahneyi seçmemiz gerekiyor. Yani tüm yapay zeka araçları bu iki sahne arasında videoyu üretir. Biz burada fark ettiyseniz bir yatın burnuyla başlıyoruz videoya ve videonun sonunda bakın bir limana uzaktan kuş bakışı bakıyoruz. Yani ilk olarak yatın burnunu bizim ilk sahnemiz, şu kuş bakışı da videonun son sahnesi. Yani ben gelip burada ilk sahne olarak bakın yatın burnunu verdim. Son sahne olarak da uzaktan kuş bakışı verdim. Şimdi bu okey. Burada detaylı bir prompt yazdım. Aslında promptta tamamen bu iki sahne arasında üretmesi gerektiğini, işte mavi gökyüzü olması gerektiğini, limandan bahsettim. Bunlardan detaylı bir şekilde bahsettim. Bu promptu aşağıya koyacağım. Siz de üretebilirsiniz. Zaten videoyu da koyacağım. Videoyu da alıp direkt kullanabilirsiniz. Şimdi bunu gönderiyorum. Modeli bu arada kendisi otomatik seçecek. O yüzden burayı auto bıraktım. Şimdi bunu gönderiyorum. Bakalım çıkan sonuca. Şimdi size videoyu göstermek istiyorum. Ortalama 1 dakika içerisinde üretti bu arada videoyu. Gerçekten çok hızlı üretti. Burada neler yaptığından bahsetti. 8 saniye ürettiğini söyledi. Ve bu preview'da da kenarda açtı. Şimdi videoyu size göstereceğim. Bu arada sesi de var. Siz sesi kullanmak zorunda değilsiniz ya da sessiz de üretebilir diyebilirsiniz. Şimdi burada tıklıyorum ve videoyu izleyelim. Bakın benim web sitede kullandığım videonun aslında aynısını üretmiş. Yani ben burada ürettim zaten videoyu daha deminkini. Yani tutarlı bir şekilde davranması da gerçekten çok değerli. Demek ki burada birçok farklı böyle video üretebiliriz. Hem parfümle alakalı, saatle alakalı, yatla alakalı ya da diğer işlerimizle alakalı. Şimdi burada fark ettiyseniz yatın burnundan başlayarak uzaklaşan, kuş bakışı bakan bir drone görüntüsü var aslında. Ben videoda bunu direkt amaçladım. Çünkü web sitede de gerçekten o şekilde smooth scroll'la kontrol edilen bir yapı kurmak istedim. Web site gerçekten çok premium oldu. Yani siz bu tarz videolar üreterek sadece yat düşünmeyin. Kahve web sitesi yapabilirsiniz, uçak web sitesi yapabilirsiniz, birçok farklı şey yapabilirsiniz. Daha demin ürettiğimiz videoyu agent kısmına attım. Agent kısmında ben ürettiğim promptu da yapıştırdım. Burada beni biliyorsunuz, prompt mühendisliği yapıyorum, yazılımcıyım. Promptları çok detaylı bir şekilde yazıyorum. Bu şekilde premium animasyonlu web siteler elde ediyoruz. Şimdi bu prompttan size biraz bahsedeceğim. Sonrasında hemen projeyi oluşturacağız. Ama buradaki asıl mantık, fark ettiyseniz, platformun içerisinden hiç çıkmadık. Videoyu tek bir yerde ürettik ve ben video dışında herhangi bir şey atmayacağım şu anda agent'a. Sayfanın içerisinde kullanacağımız görselleri de agent kendisi oluşturacak. Yani bu da çok değerli bir şey. Ben normalde Cloud'la beraber yaptığım projelerde görselleri tek tek başka yapay zeka araçlarıyla yapıyordum. Ama burada Chat LLM her şeyi kendisi yapıyor şu anda. Bence gerçekten çok iyi. En önemli şeylerden birisi şuradaki scroll davranışından bahsettim teknik olarak. Yani burada bir video oynayacak dedim. Şuradaki hero alanında. Ve bu video scroll'la beraber tetiklenecek dedim. Kullanıcı hareket ettikçe yavaşça videoda oynayacak ve geri gittiğinde ya da ileri gittiğinde videoda o şekilde ileri veya geri saracak dedim. Sonrasında sayfada kullanılan renklerden bahsettim, font ailesinden bahsettim. Bunlardan çok detaylı bir şekilde bahsettim ki bu şekilde iyi bir tasarım çıkarttı. Ve kullanacağımız teknolojiden bahsettim. İşte scroll ile alakalı. Şimdi bu promptu gönderiyorum ve bakalım ne kadar iyi sonuç çıkartacak. Bu arada burada performansı da high seçiyorum. Çünkü gerçekten iyi bir sonuç çıkartmasını istiyorum. Şimdi bunu gönderiyorum. Birazdan sonuca bakalım. Ve web siteyi oluşturdu.
Benim promptta bahsettiğim gibi scroll davranışına bağlı kalarak bakın videoyu arka tarafta oynatıyor ve kesintisiz şekilde oynuyor. Aslında kullanıcı 3 boyutlu bir sahnenin içerisinde hareket ediyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Yani çok değerli bir tasarım bu. Ben aşırı sevdim. Bakın en güzel taraflarından birisi ben sadece video verdim. Yani sizinle beraber bir video oluşturup onu verdim. Ama sayfada geri kalan görselleri vermemiştik. Kendisi tamamladı. Kendisi görsel oluşturdu. Bence çok değerli. Yani dediğim gibi aslında arka tarafta sürekli olarak yapay zeka bizim promptumuzu okuyor ve model seçiyor bizim promptumuza göre. Kendisi eksiklikleri tamamlıyor. Bence çok değerli bir davranış bu. Yani zaten günümüzde de bizim en fazla zorlandığımız kısım bu. Hangi modeli seçeceğiz? Nasıl üreteceğiz? İşte zamanımızı nasıl yönetebiliriz bu modeller arasında kafamız çok fazla karışıyor. O yüzden bu çok değerliydi Chat LLM tarafında. Şimdi siz bunu nasıl deploy alabilirsiniz? Bu kısmı da gerçekten çok iyi olmuş. Kendi domaininiz varsa eğer size ait domaininizi buraya bağlayabilirsiniz. Subdomaininizi de bağlayabilirsiniz. Ayrıca şimdilik bunu yayına almak için bakın Abaküs'ün de kendi domainini kullanarak da yayına alabiliriz. Mesela bu şekilde demo website diyorum ve deploy diyelim. Done. Şu anda bu şekilde yayına aldı. Bana çok fazla soru soruyorsunuz. Ben bu web siteleri nasıl yayına alabilirim diye. Bakın bu şekilde hızlıca yayına alabilirsiniz. Ayrıca sizin kendi domaininiz varsa direkt olarak buraya da bağlayabilirsiniz ve yoksa da domain de alabilirsiniz buradan. Yani farklı bir yere gitmenize gerek yok. Gerçekten ChatLLM'in en güzel özelliği bu. Bütün her şeyi tek bir platform içerisine toplaması. Yani umarım bu tasarımı siz beğenmişsinizdir. Ben böyle web siteler yapmaya devam edeceğim. Hem model hakkında fikirlerinizi bekliyorum hem de web siteyle alakalı fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlara kesinlikle yazın. Şimdi biz bu kadar uğraştık. Yani birçok farklı video ürettim ben. Hem video öncesinde ürettim hem de sizinle beraber ürettim. Ve birçok farklı test yaptım. Peki ne kadar token gitti? Hemen ona bakalım. Şimdi ilk olarak geliyorum. Profil kısmına tıklıyorum. Sayfayı yenileyelim. Bakın ben ortalama 5 tane web site oluşturdum. Yani video öncesi test yaptım ve 3 kez de video ürettim. Birçok farklı şekilde. 7.000 kredi gitmiş. Yani benim 20.000 krediden 7.000 kredi gitmiş. Harcadığı token gerçekten çok iyi. Tabi burada sizin verdiğiniz promptun da önemi var. Promptu ne kadar iyi verirseniz token'ı da o kadar etkiler. Kapatmadan evvel size son kez bir göstermek istedim. Videoyla bu şekilde farklı web siteler yapabiliriz. Yani tamamen bizim hayal gücümüze kalmış. Zaten birçok farklı daha web site yapacağım. Bu şekilde videoyla, scroll'la yapılan web sitelerde. Bakın tasarımsal olarak gerçekten web site çok güzel oldu. Yani çok premium, lüks bir yat web sitesi oldu. Ben bu şekilde bir yat web sitesi görsem gerçekten çok pahalı bir firma olduğunu düşünürdüm direkt. Şuradaki akış zaten sanki 3 boyutlu bir modelin içerisine geziyormuş gibi bir akış verdi. Bunu kullanan birçok farklı firma var. Şu tekniği, video ile beraber scroll tekniğini gerçekten çok iyi. Bu tamamen bizim hayal gücümüze kalmış bir şey. Hayal gücümüzde mesela burada bardağı hareket ettirebiliriz. Bardağın içindekiler böyle taşabilir. İşte kahve çekirdekleri olabilir mesela kırılabilir videoda gibi birçok farklı şey yapabiliriz. Tamamen bizim hayal gücümüze kalmış. Ama şu geçiş gerçekten çok iyi oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yapay zeka aracıyla alakalı fikirlerinizi merak ediyorum. Hem video ile alakalı fikirlerinizi merak ediyorum. Videoda Chat LLM desteğiyle beraber yapıldı. Umarım yapay zekayı beğenmişsinizdir. Çünkü ben gerçekten çok sevdim. Hem oluşturduğu videoyu hem de web site tarafını. Bence gerçekten çok iyi oldu. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer bütün videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.